Tarihin en büyük gezgini kim diye sorsam, çoğunuzun aklına herhalde Marco Polo gelir değil mi? Peki ya ondan yaklaşık yarım asır sonra yola çıkıp tam 120 bin kilometre yol yaparak Polo'nun rekorunu neredeyse 3'e katlayan birini duymuş muydunuz? İşte o isim 14. yüzyılın efsanevi seyyahı İbn Battuta. Bu anlatıda onun o inanılmaz hayat yolculuğunun belki de en dramatik, en az bilinen anına odaklanacağız. Hayatının akışını tamamen değiştiren o kader görevine, Çin elçiliğine. O zaman hemen şu soruyla başlayalım. Nasıl olur da tarihin en büyük, en tecrübeli seyyahı hayatının en önemli görevinde kelimenin tam anlamıyla çuvallar? Düşünsenize, hayatı yollarda geçmiş, imparatorluklar görmüş, sultanlarla aynı sofraya oturmuş bir adam, kariyerinin zirvesi olabilecek bir görevde nasıl her şeyi eline yüzüne bulaştırır? Bu gerçekten de ihtişamla başlayıp tam bir felaketle biten bir görev hikayesi. Hikayemizin başladığı yere 14. yüzyıl Hindistan'ına gidelim. Bu dönemde İbn Battuta, Delhi Sultanlığı'nın başkentinde öyle sıradan bir gezgin falan değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Aksine Sultan Muhammed Şah'ın en güvendiği insanlardan biri, sarayın en saygın isimlerinden. Hatta kendisine kadılık yani baş hakimlik görevi verilmiş. Kısacası devletin en tepesindeki bürokratlardan biri. Sultanın İbn Battuta'ya olan güveni ve sevgisi o kadar derin ki ona aynen şöyle söylediği kayıtlara geçmiş. Sen bizim için evlat gibisin. İşte aralarındaki bu güçlü kişisel bağ, birazdan yaşanacak olan trajedinin boyutunu çok daha sarsıcı, çok daha kişisel hale getirecek. Peki her şeyi başlatan bu büyük görev nereden çıktı durup dururken? Olaylar şöyle gelişiyor. O dönem Çin'i yöneten güçlü Yuan Hanedanı İmparatoru Delhi'ye bir elçi heyeti gönderiyor. İmparatorun bir ricası var. Himalayalardaki eski bir Budist tapınağını onarmak için izin istiyor. Ve bu talebini de birbirinden değerli hediyelerle süslüyor. Tabii Sultan Muhammed Şah bu talebi kabul etmekle kalmıyor, bir de üstüne diplomatik bir güç gösterisi olarak Çin'e çok daha görkemli, çok daha büyük bir elçilik heyeti göndermeye karar veriyor. Yani bu sıradan bir seyahat değil, iki dev imparatorluk arasında yüksek profilli bir diplomatik misyon. Peki Sultan bu kritik elçilik görevinin başına kimi geçiriyor dersiniz? Elbette sarayındaki en meşhur gezgini İbn Battuta'yı. Söylenene göre Sultan bu görevi ona şu sözlerle teklif ediyor. Biliyorum sen gezip tozmayı, dünyayı görmeyi seversin. İşte tam da bu yüzden seni Çin hükümdarına elçi olarak göndermek üzere çağırdım. Bu teklif İbn Battuta için muazzam bir onur ama aynı zamanda onun Hindistan'daki kaderini sonsuza dek mühürleyen bir karar olacaktı. Görevin ne kadar büyük olduğunu anlamak için isterseniz sadece Çin'den gelen hediyelere bir göz atalım. Yüzlerce köle ve cariye, değerli ipekler, miskler, mücevherli giysiler ve silahlar, inanılmaz bir servet. Ama durun, bunlar sadece başlangıçtı. Sultanın Çin'e geri göndereceği hediyeler bunların kat ve kat üzerindeydi. Bu da İbn Battuta'nın omuzlarındaki yükün ve sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Hazırlıklar tamamlanıyor, o paha biçilmez hediyeler gemilere yükleniyor ve İbn Battuta liderliğindeki kafile nihayet yola çıkıyor. Sarayın o şatafatlı güvenli ortamını arkalarında bırakmış, artık açık denizin tehlikeleriyle yüzleşmek üzereler. Ama bilmedikleri bir şey var. Ufukta kimsenin öngöremediği bir felaket onları bekliyor. Ve işte o an. Her şeyin koptuğu o an. Kafileyi, hediyeleri ve iki imparatorluk arasındaki ilişkilerin geleceğini taşıyan o muazzam ana gemi, çıkan korkunç bir fırtınaya yakalanarak sulara gömülüyor. Bütün o diplomatik misyon, paha biçilmez hediyeler, hepsi artık okyanusun karanlık dibinde. Peki ya İbn Battuta? O, şans eseri fırtına sırasında daha küçük, farklı bir gemide olduğu için kurtuluyor. Evet, canını kurtarıyor ama aslında her şeyini, en önemlisi de görevini kaybediyor. Sultanın emanetleri, kariyeri, şanı, şöhreti hepsi o batan gemiyle birlikte yok olup gidiyor. Hayatta kalması ironik bir şekilde onun profesyonel hayatının en büyük felaketi oluyor. İbn Battuta'nın kendi seyahatnamesinde o anki ruh haline ve aldığı kararı anlattığı şu sözler gerçekten çok çarpıcı. Sultanın karşısına çıkmaktan, o evladım dediği adamın gazabından ölesiye korkuyor. Neden o emanetlere sahip çıkmadığın sorusuyla yüzleşmektense kaçmayı tercih ediyor. Ve bu korku hayatının geri kalanını şekillendirecek o kaçınılmaz kararı almasına sebep oluyor. Gelin zihninde o an neler yaşandığını adım adım takip edelim. Birincisi hayatta kalma mücadelesi. Canını kurtarıyor. İkincisi sultanın gazabının yarattığı o ezici korku. Ve üçüncüsü işte o kritik seçim.
Geri dönmemek. Delhi'ye asla geri dönmeyeceğine karar veriyor. Bu olay onun için Delhi defterini sonsuza dek kapatıyor. Artık o bir devlet adamı değil, yeniden yollara düşmüş bir seyyah. Ve bu büyük başarısızlık onun efsanevi seyahatnamesinin geri kalanını yazdıran şey oluyor. Ve böylece İbn Battuta Hindistan'a bir daha asla ayak basmıyor. Ama ardında da tarihin cevaplayamadığı o kışkırtıcı soruyu bırakıyor. Düşünsenize, kendisine evladım gibisin diyen, en güvendiği elçisinden bir daha hiç ama hiç haber alamayan Sultan Muhammed Şah ne hissetti? Ne düşündü? Onu bir hain olarak mı gördü yoksa fırtınada boğulduğuna mı inandı? İşte bu belki de sonsuza dek bir sır olarak kalacak.